8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz medikal estetik hekimi uzman doktor Yahya Yiğit. Yahya hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Yahya hocam. Şimdi cerrahi operasyonlar ve cerrahi dışı dediğimiz medikal estetik operasyonlar söz konusu. Siz bunların içerisinde medikal estetik uygulamaları yapan bir hekim olarak neden cerrahi değil de medikal estetik uygulamalar yapılmalıdır diyerek bir soruyla başlayayım. Aslında direkt o şekilde değerlendirmemek lazım. Cerrahi gereken hastalara cerrahi işlemi yapılır. Evet. Ama cerrahi noktasında değilse o hastaya neden cerrahi yapılsın? Daha böyle çok fazla invazif olmayan, daha kolay, daha basit, uygulaması daha kolay olan, hasta için daha konforlu olan uygulamalar varken direkt daha böyle agresif işlemlere girmemekte fayda var. Fakat peki bir şey soracağım burada. Birazcık böyle daha gitmek istiyorum da. Şimdi çene dolgusu bir örnek üzerinden gideceğim. Çenesi küçük olan hastalara çene dolgusu mesela uyguluyorsunuz. Çok da sık yaptığınız bir şeydir. Hastanın problemi gerçekten ileri boyutta ise o hasta için yapılan çene dolgusu bu defa resmen böyle bir kaba et bir görüntü haline gelebiliyor. Bunu yaşamışsınızdır muhtemelen. Evet. Yani doğru endikasyonu uyguladıktan sonra aslında hiçbir sıkıntı yok. Evet, kesinlikle. Yani cerrahinin hasta grubu farklı. Kesinlikle. Cerrahi dışı olmayan hasta grubu farklı. Zaten hastaların da buradaki en önemli hekim tercihindeki sebep de bu. Kesinlikle. Yani hekim ya sizin için dolgu olur ama istediğimiz sonucu tam olarak alamayız noktasında cerrahiye gidiyor. Diğer şekilde medikal estetikte kalıyor. Çene az bir miktarda kısadır. Hasta ondan rahatsızlık duyuyordur. Gidip de direkt bunun için ameliyat olmasına da gerek yok. Evet. Ufak bir dokunuşla o durumu, o sorunu ortadan kaldırabiliyoruz. Aslında burada hani endikasyon, doğru yönlendirme şeklinde değerlendirebiliriz. Bazı hastalar örneğin burun dolgusundan bahsedecek olursak ameliyat olmak istemiyor ama burnunun şeklinden, kemerinden rahatsız. Muayenesini yapıyoruz, evet. Dolguyla çok güzel şekil alır. Artısını, eksisini tabii ki bize anlatıyoruz. Ya da ucu düşük oluyor hocam. Ve ucu düşük oluyor aynı şekilde. Onları tedavi edebiliyoruz. Ama hastanın burnu çok büyüktür. Bir de üzerine solunum problemi vardır. Bunları halledin. Olmaz o. Siz gidin cerrahi ameliyata gidin diyoruz. Yani tabii ki bu tamamen doğru endikasyon, doğru tedavi yöntemiyle medikal gerekenleri öncelikle medikal, daha sonrasında cerrahi. Hatta bazı hastalarım var. Birkaç hastam oldu bu şekilde. Hocam benim burnum biliyorum ameliyatlık. Daha önce size de geldim yapmadınız. Bunu da söylüyorlar. Ama ben gittim düşündüm. Ben şu an ameliyat olmak istemiyorum. Burnumu mümkün mertebe düzeltin. Ben o durumunu bir göreyim. Eğer bundan rahatsızlık duymayacaksam ben dolguyla devam ederim. Ama rahatsızlık duyarsam eritirsiniz ve eritirim ve eritirmem artık. Sonrasında eridikten sonra bir giderim ameliyat olurum ama en azından o şekilde bir görme şansım olmuş olur. Şeklinde gelen hastalarım da var. Onlara da o şekilde yaptığımızda hasta sonrasında hani keşke dolgu yaptırsaydım, ameliyatsız bir yöntem kullanmış olsaydım dememe adına gelip o işlemi yapabiliyor. Aklındaki küçük sorunun cevabını aslında karşılıyor. Çözüm sunuyor burada değil mi hocam? Aynen öyle. O şekilde bile olabiliyor. Ama çoğu hastada da zaten hani çok fazla ciddi bir sorun yoksa çok güzel şekillerle atıyor. Kesinlikle. Burun dolguları yapılabiliyor. Peki hocam, bir hekimin o işte uzman olup olmadığını bir hasta nasıl anlayabilir? Çok kritik bir soru. Ya aslında ne yazık ki hani sadece reklamlara bakarak bir şeye karar vermek çok zor. Evet. Sürekli görüyoruz, karşılaşıyoruz. Bununla ilgili çeşitli problemler yaşanıyor. Hasta doktor diye gidiyor. Halbuki kişi doktor değil. Yani bir hekim dışı bir kişi uygulama yapıyor. Ancak herhangi bir sorun yaşadıktan sonra araştırmaya gidildikten sonra kişi anlıyor. Aslında kapısında doktor ismi yazacak, doktor olduğu yazacak. Orada bir doktorun olduğu bilinecek. Ve içeriye girdiğinde de hangi doktorun ismi yazıyorsa onunla muhatap olacak. Aksi takdirde tabelası olmayan, Sağlık Müdürlüğü tarafından veya Sağlık Bakanlığı tarafından uygunluk belgeleri olmayan kişilerin hani burası muayenehanedir ama biz işte yine de daha belgeleri almadık şeklinde yaklaşımları doğru değil. Hekimi görecek, ismini bilecek, gidecek karşıdaki kişiyle muhatap olacak. Kesinlikle. O şekilde olabilir. Peki kullanılan medikal ürünleriniz hocam, markalara göre etken maddeleri ya da cilde etkileri farklılık gösterebilir mi? Evet, daha önceki programlarda da bahsetmiştik. Ürünün kalitesi çok önemlidir.
enjektable yetkisi olup olmaması, bazı izinlerin Sağlık Bakanlığı tarafından onayların olması gerekmektedir. Belli kriterlere göre hazırlanmış mı? Bunlara dikkat etmek gerekir. Tabii ki çok önemlidir. Zaten hastada tamam işçilik çok güzel, çok önemlidir. Kalite de çok önem arz ettiği için duruşu veya sağlık sorunu yaratıp yaratmaması konusunda da ürün kalitesi çok büyük önem arz etmekte ve bu en çok da fiyata yansımakta. Evet, doğru söylüyorsunuz. Ben bugün biraz daha örnekler üzerinden gidiyorum. Bu özellikle dudak dolgusu konusunda çok başarılı olduğunuzu biliyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi dudak dolgusu ördek gibi oluyor ya bazı Evet. insanların dudakları. Çok Evet. enteresan ya da çok fake oluyor. Evet. Bunlar neden oluyor? Kendileri istiyorlardır Değil. belki Kimse hocam. öyle bir şey istemez. Kesinlikle. Yani kimse benim ördek gibi dudağım olsun, goril dudak dediğimiz böyle öne gelen bir dudak olsun, dudak dediğimiz yer şuradan başlasın. Kimse bunu istemez. Hacimli dudak ister. Bakın arada fark var. Hacimli dudak istemek ayrıdır. Şekli bozulmuş, anatomiye uymayan, hiçbir dudak şekli Şu sınıfına dudağın koyamayan. üstünden Tabii ki. çıkanlar çok var hocam Tabii ki, gerçekten. tabii ki. Şuradan. Kimse çok öyle kötü bir- duruyor orası. kimse O öyle da var. dudak istemez. Bazılarının böyle dudakta 2 tane double dudak diyoruz biz. Şuralarda böyle mukozada arka hafif böyle orada sarkık var. gibi. Ona da değineyim. Evet. Şimdi son zamanlarda şu sarkık gibi dediğiniz beyazlamış Evet. durumlar söz konusu oluyor. Rus tekniği dediğimiz dudak dolgusu uygulamasını da çok sık yapıyoruz. Yani o şekilde biliniyor. Bunu yaparken işte o katman çok önemli. Hangi katmana koymak gerekir? Hani ben dudağı çok fazla çevireceğim dışarıya diye uğraşıp o an güzel bir görünüm ortaya çıkacak diye hastanın ileriki aşamalarda dudak şeklini deforme ettiğiniz zaman böyle bir sonuç ortaya çıkar. O anlık gözükmüyor Tabii. ama sonrasında mı çıkıyor hocam? Dolgu eridiği zaman orada o beyazlık ortaya çıkıyor. Bunlar hepsi teknik ve ince ayrıntılar. Bazıları kas içi enjeksiyon yapıyorlar. Bazıları bu tekniği, yani Rus tekniği dediğimiz tekniği kullanmaya çalışırken o ayarı tutturamayabiliyor. Sonuçta mesela dudağın üst kısmından giriliyor Rus tekniğiyle. O şekilde yapıyoruz. Ama herkes ve her hekim aynı şekilde o dudağı yukarıya bükemiyor. Öne geliyor dediğiniz Burada gibi. da iyi hekim şeyler giriyor var. işe. Tabii her şey teknik aslında. Evet, Yani doğru teknik, doğru uygulama. tabii doğru ki uygulama. önem arz eder. Sertlikler oluyor. Orada böyle ele gelen nodül diyoruz biz onlara. Evet, nodül. Topaklanmalar, Erimediği için mi oluyor hocam topaklanmalar onlar? oluyor. Şimdi şöyle, Belki malzemenin kalitesi de malzeme olabilir. kalitesi çok önemli, konulan katman çok önemli. Zaten biz hastalarımıza şunu da zaten söylüyoruz. Bakın 15 gün sonra kontrolünüz var. Gelin, bazı noktalarda masaj gerekebiliyor. Evet. O masajı yapmamız lazım. Onu yapıyoruz. Fatih hocamızın bahsettiği o değil ama. Bazen çok fazla aynı noktaya fazla dolgu konuluyor. Kalitesiz ürün konuluyor ve orada kalıcı olarak kalıyor. Yani ne yaparsanız yapın orada kalıyor. Eritmek bile zor olabiliyor. Bir de şu var, şurada kalıcı oluyor derken hekimlerimin karşısında sizlere söyleyeceğim. Şöyle soruyorlar, ben işte bir botoks işlemi, bir dolgu işlemi yaptıracağım. 2 senede mi gidiyor? Botoks 6 ayda mı gidiyor? 6 ay bile gitmiyor. Yani kalıcı olan bir şeyi zaten benim şahsi fikrim cildinize ve vücudunuza Kesinlikle. yaptırmak güzel değil. Zaten moda geçiyor. Zaten Belki yasak. ileride 2 sene sonra, 3 sene sonra o dudak o modası kalmayacak. Belki sen beğenmeyeceksin. Kendin değişiyorsun. O kimyasallar yıllar öncesinde kullanılıyordu. Sizin gibi değerli Ama hocamdan artık bunun kullanılmıyor. cevabını almak istedim hocam. O kalıcı dediğimiz ürünler, kimyasal ürünlerde zamanında uygulayan bazı kişiler olmuş. Olmamış değil, halen karşımıza geliyorlar. Tabii ki biz onları hiçbir şekilde önermiyoruz ve ciddi şekilde sorunlara sebebiyet veriyorlar. Ve bu- Eritemiyorsunuz değil mi onları erimez hocam? o. Siz hocam, siz Hayır, ona hayır. çıkartabiliyor musunuz? İmkansız. Dokulara Diyor ya, invaze oluyor, Dokunun içine içerisine giriyor. Kasının içerisine giriyor, sinirin içerisine giriyor. Evet. Hiçbir şekilde çözüm bulunamıyor. O zaman siz Ömür onun boyu. kalıcı bir şey istemeyin. Ömür boyu. Ucuz bir şey istemesinler her şeyden Evet, önce. evet. Yani sonuçta her şeyin bir alış fiyatı vardır. Bu bir gerçektir. Yani o alış fiyatının altında nasıl yaparsınız? Mümkün mü yani? Değil. Yani hiçbir şey mi bilmiyorsun? İnternetten girin bakın. Ortalama fiyatları bulur zaten hastalar. Yani şu ürünün fiyatı ne kadardır? Ortalama bir fiyat çıkar. Kesinlikle. Şimdi o kalıcı dediğimiz ürünler farz edin ki yaptı. Hiçbir şekilde herhangi bir reaksiyon da vermedi. Sıkıntı da yaratmadı. Hep şunu diyoruz. Zaman içerisinde insanlarda doku kayıpları meydana geliyor. Bunlar bağ doku, yağ doku, kemikler dahil. Oraya bir kalıcı bir madde enjekte ettiğinizi düşünün. Oraya oturttunuz o ürünü. Orası hep kalacak, diğer yerler. Yani diğer yerlerindeki o hacim azalması olacak, orada çıkacak. Yani böyle bir şey söz konusu değil. Aşağı doğru gelecek, yer çekimine bağlı. Yani onun için yani dokunla bütünleşen ve doku uyumu olan Evet.
ürünler kullanmak Şu gerekiyor. anda zaten o ürünler, markalar çok teknolojik. Tabii. O kalıcı olanlar, hani bahsettiğimiz kalıcı ürünler Evet. zaten illegal ürünler artık. Evet, Kesinlikle çok kullanılmıyor. teknolojik şu anda. Cildinizin sadece işte doldurmasından yana aslında elastiğini tamir ediyor. Tabii. Orada bağ dokusunu onarıyor. Hepsini cildin kalitesini sağlıklandırıyor. Kesinlikle. Onun Kesinlikle. için hocam. Bu çok Onun için. önemli bir bilgiydi hocam. Evet. Yine sizin ağzınızdan aldık. Çok teşekkür ederiz bugünkü Ben bilgiler teşekkür için. ederim. Çok sağ olun. Siz de sağ olun. Bugün medikal estetik hekimi uzman doktor Yahya Yiğit bizimle beraberdi ve medikal estetik tarafıyla cerrahi tarafın arasındaki farkları bize en güzeliyle anlattı. Kendisine buradan tekrar teşekkür ederiz. Ve 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor.